Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda nasıl bir kazak örüyoruz? Hadi gelin üzerimde bir görelim. Üstümde görmüş olduğunuz kazak 36-38 bedene uygundur. Hatta göğüs bölgesi çok büyük olmayan 40 beden için de uygun olacaktır. Bunu belirtmek isterim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Kullandığım iplerim Alize Cotton Gold, Yarn Jeans ve Gazal Jeans'in kahverengisini kullandım ama artık bildiğim kadarıyla Gazal Jeans piyasada yok. Siz herhangi bir acı kahveyi de bu renkleri beğendinizse kullanabilirsiniz. Diğer renklerime gelecek olursak Hardalım Yarn Jeans'in 84'ü, Turkuaz'ım 55'i, Alize Cotton Gold'un 67'sini kullanıyorum. Bu 4 renkli örüyorum bu kazağımı. Bu kazağım için gerekli olan motif sayım 40. 40 adet 4 sıralı motif örüyorum. 40 beden üstüne önerim. Hatta 40 bedende belki daha bol giymek isteyecektir. Motiflerinizi baştan bir sıra fazla örmeniz olacaktır. Ya da benim enlemesine yerleştirdiğim motif sayısını oynayarak da bedeni oturtabilirsiniz. Bunu biraz daha tecrübeli arkadaşlarım yapabilecektir. Motifleri büyüterek örmek yeni başlayan arkadaşlarım için de uygundur. Bunu belirtmek isterim. Bu arada benim motiflerim 4 sırasında 10 santim birleştirme sırası olmaksızın bunu da belirtmek isterim. 3,5 milim tığ ile çalıştım. Biraz bol düşsün istedim. Çok böyle tıkız ve kalıp gibi durmasındansa biraz daha bol ve esnek durmasını istediğim için büyük tığla çalıştım. Zaten fark ettiğiniz üzere 4 sırada 10 santimde oldukça iyi bir ölçü. 40 tane motifimizi ördükten sonra bu 40 motifimizin şöyle önüme de aslında yerleştirdim, mantığını da size gösterebilmek adına şöyle göstereyim hemen. 40 tane motifimizi ördükten sonra bunun 8 çarpı 3 yani 24 tanesini alt beden için kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Şu şekilde birleştirerek 8 çarpı 3 dediğim gibi uzun bir parça örüyorum. Buradaki birleştirme tekniğimi detaylı olarak size anlatmayacağım. Defalarca göstermiş olduğum bir birleştirme tekniği kanalımda bütün detaylarıyla mevcut. O birleştirme tekniğinin açıklama kısmına linkini bırakacağım. Ama burada üst parçaları eklerken de bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ya da sizler herhangi bir birleştirme tekniğini elinizin alışık olduğu bir tekniği kullanarak da bu 8x3 24 tane motifi birleştirip şöyle bir kenarını açık bırakacak şekilde gelin. Çünkü neden? Şu kısmını hemen bu kısımla birleştirerek alt bedeni kol altından aşağı olan kısmı aslında oluşturmuş olacağız. Daha sonra ön kısmı yani göğüs bölgesini ve yaka kısmını, kol evini oluşturmak için de diğer motiflerimizi kullanacağız. Bunu nasıl birleştiriyorum? Hemen birlikte şu yan kısmı nasıl birleştirdiğimi tek parça haline getir. Zaten tek parça ama formunu verdiğimi göstermek isterim. Dediğim gibi son bir yan kenarını açık bırakmıştım. Hemen o kenarı şu köşeden batıp şuradaki ilmeğimi geçirerek kapatmaya başlıyorum. Bu arada nasıl da birleştiriyorum? Minik bir tüyo da bu kısımdan almanız mümkün olacak. Hemen geliyorum. Köşeye önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve buradaki ilk trabzanın tepesine de ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıyorum. Ve arkadan 1, 2, 3'ü sayıp üçüncünün içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıyorum. 1, 2, 3 tane trabzanın tepesini ikili trabzan ile örüyorum. Tığdan çıkıyorum. 1, 2, 3'e batıp içinden
çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Yeniden 3 tane ikili trabzanımı burada örüyorum. Hemen arkada, şuraya da batalım. Hemen arkada 3 tane yine sayıyorum. Bu şekilde devam ediyorum birleştirmeye. Şu kısma geldiğimde ise nasıl bir birleştirme yapıyorum detaylı göstermek istedim. Şimdi burada köşeye hemen 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Şu ikisinin arasında oluşan boşluğun içine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra arkada da ikisinin birleştiği orta noktaya batıyorum ve oradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Hemen bu boşluğun içine geliyorum. 2 tane köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan üstüne hemen arkada sayıyorum. 1, 2, 3 ve ucuna kadar bu birleştirmeyi yapalım. Bu şekilde yerleştirdim. Kol altından olan kısmın hemen size uzunluk ölçüsünü vermek istiyorum. Şu kısmın uzunluk ölçüsü 33 santim. Ve enine gelecek olursak ise şöyle söyleyeyim, 48-49 santim, yani 36-38 bedenin ölçülerine çok uygun olacaktır. Şimdi hemen üst kısmı nasıl yapıyoruz birlikte görelim. Bunun için kol evini ayırmam gerekiyor ve benim 4 tane motifi bu kısma, 4 tane motifi de arka kısmı aynı şekilde yerleştireceğim. Şimdi ben bir tane dörtlü motifi arka ya da öne yerleştireyim. Diğerini birebir zaten birlikte yapalım. Onu da nasıl yapılmış halini göstereyim. Hem de diğer yapacağımın yolunu da gösterirken oradaki birleştirme tekniğini de bir kez daha üstünden geçmiş oluruz. 4 tane motifi bu şekilde buraya yerleştirdim. Şimdi hemen bu tarafını çeviriyorum. 4 adet de buraya yerleştireceğim. Buradan ve buradan yanlardan birleşmeden aynı zamanda da kol evimi de oluşturuyor olacağım. Şimdi bunu nasıl yerleştirdiğimi hemen göstermek istiyorum. 4 tane motifimi ucuca birbirine eklemeye başlıyorum. Şöyle birini alayım hemen şuradan. İlk olarak iki kenarını, aslında bu birazcık da size birleştirme tekniğiyle ilgili de bir fikir olacaktır. Şimdi bu köşeye geldim. İlk önce köşemin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra her bir trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Ve bu iki kenarı örelim. Köşeye kadar ördüm. 2 tane ikili trabzanımı da ördükten sonra sıradaki motifi alıyorum. Hemen yeni motifimin köşesinin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ilk trabzanın da tepesine bir tane ikili trabzan ördükten sonra bu motifimde üçüncüyü 1, 2, 3 sayıp buluyorum. Ve içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra yine bu motifte 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Yeniden 3 sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3. Kenarın sonuna kadar birleşmeye devam edelim. Buraya doğru, sona doğru yaklaşırken yine aynı mantıkla hep birleşerek devam ettim. Bakınız şöyle göstereyim. Şimdi köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum.
Bir zincir çekip tığdan çıktıktan sonra bu köşeden ilmeğimi çıkartıp bir zincir daha çekiyorum ve köşenin içine gelip 2 tane ikili trabzanımı, daha sonra da trabzanların üstüne trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bu kenara öreceğim, bu kenara geleceğim, daha sonra bunu bunun üstüne eklediğim gibi bir motif daha ve bir motif daha ekleyip 4 adet motifi ekledikten sonra uzun kenarını kazağıma birleştireceğim. Yeri de tam olarak burası. 4 tane motifi böyle uzun dikeylemesine birleştirdim. Şu kenarı da geçtim. Şimdi uzun olan kenarım açıkta. O uzun olan kenarı hemen kazağımdaki bu kenarla birleştireceğim. Ve 2 motifle kol evi bir kısım oluşmuş olacak. Daha sonra buraya koyduğumuz 3. motifle de 3 motiflik kol evini ayarlıyor olacağım. Çok geniş bir kol yapmak istemiyorum. Hatta bilakis böyle biraz daha darcana mı denir? Hani koluma oturacak tarzda bir model çalışmak istiyorum. İlerlerken çok daha net oturtacağım o kısmını. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bunu buradan birleştirmeye başlayacağım. Nasıl? Köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincirimi çekmiştim. Şuradaki şu kısım birleştiği yerden tam olarak ortaya batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip köşenin içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanın tepesine örüyorum bir tane ikili trabzan. Tığımdan çıkıp karşıdaki motifin 1 2 3.'sünü bulup batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi yine aldım. Aynı işlemi tekrarlayarak bu 4 motifi kazağıma ekleyeceğim. Şu kısımdaki geçişi de birlikte yapalım istedim. Hemen köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Şu boşluğun içine batarak ilmeğimi hem boşluktan hem tığımdaki ilmekten çıkartıp tığdan da çıkıyorum ve karşıda 2 motifin birleştiği noktaya batıyorum ve içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum ve hemen bu köşe boşluğunun içine gelip 2 tane ikili trabzanımın üstüne bir tane ikili trabzan. Daha sonra burada 1 2 3'ü sayıyorum ve bu koltuk altına gelen yere kadar aynı mantıkla birleşeceğim. Sonuna kadar birleştirdim. Buradaki bitirişi de birlikte yapalım istedim. 1 2 3'ü yine sayıyorum. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincir çektikten sonra buradaki kısımda tam orta noktaya batarak ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir de zincir çektikten sonra yine buradaki kol evini de oluşturmak üzere bu kenarı herhangi bir kenarla birleştirmeksizin örüyorum. Şu noktaya kadar. Şu kısımları kol evini oluşturmak üzere bu motifi de ekledikten sonra tamamlamış olacağım. İlk olarak birini, daha sonra da diğerini birleştirelim. Ben şimdi birini birleştireyim, diğerini de gelin birlikte birleştirelim. Daha sonra tabii bu yakadaki kısmı birlikte bir ovallik yuvarlama da vereceğiz. Kollarımızı da yerleştirdik. Yani 3'er motif buraya, 3 motif de buraya. Daha sonra aşağı doğru farklı bir örgü uygulayacağım. Etek ucu derken kazasını bitirmiş olacağız. Buradaki motifi yerine yerleştirip 3 motiflik kol evimi oluşturdum. Şimdi sıra buradaki motifi yerleştirerek burada da kol evimizi oluşturmakta. Bunun için bir tane motifimi alıp sadece tek bir kenarını örüyorum. Daha sonra şu kısmı önüme alarak birleştirmeye başlayacağım. Hemen şu kısmından başlıyorum birleştirmeye. 2 motifin
ortasına batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çekerek göstermiş olduğum teknikle önce köşenin içine 2 tane ikili trabzan, daha sonra trabzanımın tepesine bir ikili trabzan örüp yine yukarıda 3'ü sayıp başlıyorum birleştirmeye. Burada zincir yok, pardon. Bu kenarın sonuna geldim ekleyerek. Şimdi buradaki kenarımı birleşmeden örmeye başlıyorum. Sadece trabzanlarla. Şuraya kadar ilerleyeyim. Bu kenarı birleşmeden ördükten sonra hemen arka tarafını çevirip bu kenarı arkayla birleştirip başladığım noktaya kadar ördüğümde omuzu halletmiş olacağız. O zaman bu kenarı birleştirip devam edelim. Son kenarı da nasıl bitiriyorum göstermek istedim. Buraya geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekip arkada birleştikleri yerin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak gelip kilitliyorum. Daha sonra şimdi kol ve yaka kısmına geçeceğiz. Olmadı, kolları yerine yerleştirmeden evvel bir yakayı birlikte toparlayalım. Boyun yaka kısmını bu şekilde önüme aldım. İlmeğimi de çıkartıp tığımın üstüne ip aldım. Şimdi şu kısımdan başlayıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi aldım. Yine bunu da gizlemek için alıyorum. Bu trabzanın üstüne de batıp yine bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bakın, şimdi buradaki bu köşedeki son trabzan, bu boşluk, şu boşluk ve buradaki ilk trabzanı birlikte toplayarak bir örme yapıp orayı yuvarlamaya çalışacağım. Şimdi bir tığı da tuttum. Köşeye geldim. Yine bir kere çıktım, tığı da tuttum. Bu köşeye geldim. Yine bir kere çıktım, tığı da tuttum. Ve buradaki ilk trabzanın tepesine batıp tığımda topladığım ilmekleri birlikte örüyorum. Ve hemen sıradaki trabzanın tepesine de bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra diğer köşeye kadar her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek devam ediyorum. Şöyle göstereyim şu kısmı, yakayı. Bu kısma geldiğimde de şuraya ilk önce bir tane batıp şu köşenin içine örüyorum. Daha sonra da bu köşenin içine batıp örüp trabzanlarımın tepesini örmeye devam ediyorum. Buradaki köşede yine toparlama yapacağım yerdeyim ve şu kısma kadar ilerledim. Buradaki ilk trabzanı örüyorum. Tığımda toplamaya başlıyorum. Köşe, diğer köşe ve bu ilk trabzan. Tığımdakilerin hepsini bir ördükten sonra devam ediyorum. Aynısını buradan dönüp arkaya geldiğimde arka kısımda da yapacağım. Başladığım noktaya kadar da devam edeceğim. Başladığım noktaya kadar ilerleyip bu sırayı bitiriyorum hemen. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak gelip ipimi kilitledikten sonra kesiyorum ve bir üst sıraya da yeni rengimle başlayacağım.
yeni rengimle ilmeğimi çıkarttıktan sonra, ki bu son sıram olacak benim boyun için, hemen şöyle yapıyorum. Yine şurada herhangi bir noktaya batıyorum. Bir sık iğne örüp başlıyorum modelimi uygulamaya. O da şöyle. Şimdi buraya batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeği tığımdaki ilmeğin içinden de geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. Çıkarttığım ilmeği tığımdaki ilmekten çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekten çıkartıp bir zincir çekiyorum. Boşluğa battım, ilmeği çıkarttım, tığımdaki ilmekten geçirdim, bir zincir çektim. Boşluğa battım, ilmeği çıkartıp tığımdaki ilmeğin de içinden geçirdim, bir zincir çektim. Bu şekilde bu yaka kısmını başladığım noktaya kadar öreceğim. Başladığım noktaya geldiğimde buraya gelip ilk ördüğüm yerin tepesine batarak, kaydırarak kilitliyorum. Daha sonra iplerimi gizleyeceğim. Ve burada yakada uyguladığım tekniği birebir ilk önce yine krem kırık beyazımla bir sıra trabzan geçip üstüne de burada göstermiş olduğum tekniği uygulayacağım. Aynısını. Sadece burada kesme vardı. Etekte hiçbir kesme yapmadan şuralara batarken bakın onu göstermek isterim. Buraya geldiğimde bir trabzan buraya, bir trabzan buraya öreceğim. Ortaya batmayacağım. Buraya ve buraya örüp ilk sırayı tamamlayacağım. Üstüne de buradaki tekniği uygulayacağım. Daha sonra kollardan birini de yapayım. Diğer kolu da birlikte örelim. Yaka kısmından sonra etek ucunu da size söylediğim şekilde tamamladım. Hatta bir kolu da yerine yerleştirdim. Şimdi ilk olarak üçlü motif grubunu yerine yerleştirip daha sonra da bir model uygulayacağız birlikte kola. İlk olarak motifi yerleştirelim. Kol evine, daha sonra aşağı kısmını nasıl ilerlediğimi, kaç sırada ördüğümü de söyleyeceğim. Kol evini önüme aldım. Şimdi ilk olarak bu üç motifi yerleştireceğim. Bunun için de burada köşeye geldim. 2 tane ikili trabzan örüp bir zincir çekiyorum. Kol evinin tam şurada orta kısmına batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve bu üç motifi kol evindeki 3 motife birleştirerek yerleştireceğiz. Aynı göstermiş olduğum birleştirme yöntemiyle. 2 tane boşluğa ördüm. Bir tane de şimdi trabzanın tepesini örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıp karşıda 1, 2, 3'ü sayıyorum. Ve hemen buraya gelip sırasıyla yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Karşıda yine 3 taneyi sayıp birleşeceğim. Böylelikle de göstermiş olduğum gibi 3 tane motifi kol evine yerleştirmiş olacağız. Kol altındaki başladığım noktaya kadar yaklaştım. Şimdi köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip yine kol altındaki bu hepsinin ortak birleştiği yere batıp bir zinciri çekiyorum. Bu motifleri yan kenarından da birleştireceğim. Kol evine böylelikle 3 tane motifimi oturtmuş olacağım. Şimdi yine neredeyim göstereyim. Şöyle 3 motif yerleştirdim. Yanını birleştiriyorum. Arkadan 1, 2, 3'ü sayıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum.
Kenarın sonuna kadar da devam ediyorum. Kenara doğru geldim. Burada da aynı şekilde bitiriyorum. Sonrasında bir üst sıraya birlikte çıkalım istedim. Burada bir zincir çekiyorum. Karşıdaki köşeden ilmeğimi çıkartıp bir zincir daha çekiyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak gelip artık bu sırada, yani tam olarak şurası olacak, bakınız. Şurayı örüyoruz. Sadece trabzan öreceğim. Trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ben yine yalancı trabzanımı yükselerek öreceğim. Tığımın üstüne aldım. Dibine battım. İlmeğimi çıkarttım. İlk olarak çıkarttığım ilmekten daha sonra tığımın üstündekinin ardından çıkartıyorum. Ve ilkini ördüm. Hemen yanına ikinci trabzanım. Trabzanları örmeye devam edelim. Başladığımız noktaya kadar, ancak şu iki motifin birleştiği yerde nasıl bir geçiş yapacağız göstereceğim. Buraya geldiğimde bir tane ikili trabzan bu köşe boşluğuna, bir tane ikili trabzan da bu köşe boşluğuna yapıp geçiyorum. Sonra başladığım noktaya kadar hiçbir farkı yok. İkili trabzanlarımı örüp devam ediyorum. Bir üst sıraya yaklaşırken burada son köşelerin içinin de ikili trabzanlarını örüyorum ve aynı renkle bir üst sıraya çıkıyorum. Bakın, şimdi şu kısma başlıyorum. Şurayı öreceğim. Bu sırayı ördükten sonra artık her iki sırada bir aynı rengi, 4 renk kullanmıştım. 4 rengim kendini tekrar ederek devam edecek. Kol ağzına geldiğimde ise 3 sırada tamamlayacağım. Bu benim için yeterli uzunluğa gelmiş oluyor. Siz bunu üstünüze deneyerek de aslında örebilirsiniz. Yani motifleri yerleştirdikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 sırada tamamlamış oluyorum. Motifleri yerine yerleştirdikten sonra trabzanlı sırayı da sayıyorum bu arada. Öyleyse şimdi hemen nasıl kurduğumu göstereyim. İlk olarak beraberce bir üst sıraya çıkalım. Siz burada zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Ben yine benim yalancı trabzanımla yükseliyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanımı ördükten sonra zincirle yükselenler burada 5 zincirle çıkacaklar. Daha sonra tığın üstüne ip alıp aynı trabzanın içine batıyorum ve bir ikili trabzan daha örüyorum. Sonra tığın üstüne ip alıyorum. Buradaki yandaki trabzanı atlıyorum. Hemen yanındakine bir ikili trabzan örüp 2 de zincir çekiyorum. Ve aynı trabzanın içine bir ikili trabzan daha örüyorum. Sonra tığın üstüne ipimi alıyorum. Bir trabzan atlıyorum. Hemen diğer yanındaki trabzanın içine bir ikili trabzan, 2 zincir. Yeniden bir ikili trabzan. Bir trabzan atlıyorum. Önce bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve bir ikili trabzan daha aynı boşluğa. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir trabzan atladım. İlk trabzanımı ördüm. İki zincir çekip ikinci trabzanımı da örüyorum. Başladığım noktaya kadar aynı işlemi tekrar edeceğim.
Burada sona doğru yaklaştım. Aynı işlemi yaparak son boşluğa da yine batıyorum. Bir kere ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu renkle işlemimi tamamlamış oldum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırıyorum. 5 zincir çekenler 3. zincire batıp benim yaptığımı yapabilirler. İpi gizleyeceğim. Şimdi burada 2 zincir çektiğim yerlere, sadece bakın 2 zincir çektiğim yerlere bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlarımı öreceğim. 1 2, şunu öne alayım, 3. Bu ipi de gizlemek için tığımın üstüne alıyorum. Şimdi bakın nasıl 3 kere de çıkıyorum. 1 2 ve 3. Diğer 2 zincirli boşluğa geldim. 1 2 3. Bir doluyorum. Uzun bacaklar örüyorum. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Sadece 2 zincir çektiğim yerlere 3 kere de çıktım. Uzun bacaklarımı örerek tamamlayacağım. Boşlukları bu şekilde uzun bacaklarla doldurdum. Şimdi aynı renkle devam ediyorum. Bundan sonra tekrar diğer kolu göstereyim. Her rengim kendini 2 kere tekrar edecek. Yani bir üst sıraya çıkıp V'leri bu renkle oluşturuyor olacağım. Ama bunun için ne yapıyorum? Bakın. İlk trabzana batıp arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bu ikisini beraber örerek ortaya geliyorum. Yükseliyorum. Üstünde döndürdüm. Siz burada zincir çekebilirsiniz. Aynı boşluğa battım. Yalancı trabzanımı ördüm. Ve aradaki 2 zinciri çekip aynı boşluğun içine yine bir ikili trabzan örüyorum. Buradaki bacaklarım kısa. İkili grubu atlayıp diğer boşluğa geliyorum. Bacaklarım dediğim gibi kısa, yani ikili trabzanlar örüyorum. 2 zincir, aynı boşluğun içine yine ikili trabzan. Tığın üstüne ipimi aldım. Diğer boşluğa geldim. İkili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha. Tığın üstüne ipimi aldım. Hep ikili bu grupların arasını örüyorum. 2 zincir. Başladığım noktaya kadar da bu renkle de devam edeceğim. Son boşluğa geldiğimde de yine ikili trabzanımı, 2 zincirimi ve aynı boşluk içine ikili trabzanımı örüp buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. İpimi kaydırarak çıkartıp bu renkle işimi tamamlamış oldum. Sırada yeni rengimle devam etmek var. Bunun için de hemen ne yapıyorum? Aynı şekilde burada 2 zincirli oluşturduğum boşlukların içine uzun bacaklar öreceğim. Birlikte başlayalım. Bakın şu 2 zincirli olan, şu aralara değil de ters V değil de düz V'lerin içine 1 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Arkadaki ipi de gizlemek için aldım. 1 2 3. Tekrardan 2 zincirli olan yere geliyorum. 1 2 3. 1 2 3. Aynen bu şekilde artık
istediğim uzunluğa kadar, ki ben 23 sırada tamamlayacağım. Sizler daha uzun ya da daha kısa örebilirsiniz. Hoşunuza giden kol boyunu tercih edebilirsiniz. Model kendini tekrarlayacak. Farklı bir şey yok. Şöyle göstereyim. Bir üste çıktığımda da yine hemen buradaki gibi, kahvede üste çıkışım gibi V'leri oluşturuyorum. V'leri oluşturup ipimi kesip yeniden uzun bacaklı sıraya geçiyorum. Öyleyse kolu da tamamlayıp hırkamızı bitirelim. En sevdiğimiz kısım finaldeyiz efendim. Göcaz motifimizle ördüğüm kazağımı bitirdim. Motifin yapımını bu videoda birlikte örmedik ama daha öncesinde defalarca video çektiğim için o videolardan birini açıklama kısmına, eğer bu motifi örmek isterseniz, bırakıyor olacağım. Herhangi başka bir motifle de kazağı örebilirsiniz. 38-36 bedene uygun bir kazak ama göğüs bölgesi çok geniş değilse 40 bedene de gayet uygun olacaktır. 40 beden ve üstü hanımlar motifi bir sıra büyük örerek çok rahatlıkla bedeni büyütebilirler. Boyunu da dilediğiniz kadar uzatabilir ya da daha kısa crop kazaklarda örebilirsiniz. Toplamda 50 gramlık iplerden, yani şu turkuaz kahve hardaldan 2'şer paket açtım. İkinci paketlerin çoğu arttı. Zeminden de yine 2 paketi açtım. O 200 gramlık iptir. Onun da ikincisinden bir miktar arttı. Onu da belirtmek isterim. Beden büyütmek dediğim gibi oldukça kolay. Ağırlığı toplamda 420 gram civarı oldu. Hafif de bir kazak oldu. Tam da mevsimine uygun diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir, sevmişsinizdir. Beğendinizse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyor olacağım. Yorum ve beğeninizi esirgemezseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.